Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz uzman aile ve GETAT hekimi Doktor Esin Doğru. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Bizlerdeyiz. Önemli bir konudan bahsedeceğiz. Ağrı konusundan. Aslında bu ağrı konusu tek bir branşa ait bir şey değil. Yani fizik tedaviciler, algologlar, anestezi hekimleri, aile hekimleri, ortopedistler herkes işin içinde. Ağrının lokalizasyonuna, psikiyatristler yerine göre aslında çok multidisipliner yaklaşım gerektiren bir şey. Ama ben size özellikle ağrıyla ilgili yeni nesil tedaviler var mı? Bunlarla ilgili bize aktarabilecekleriniz neler? Asıl onu sormak istiyorum. Ya çok anlatmak istediğim konulardan birisidir ağrı. Çünkü herkesin geçici, kalıcı, muzdarip olduğu bir konu. Yani ağrısız hiç ağrı yaşamadım diyen var mı? Yok. Mümkün değil zaten. Mümkün değil. Ağrı bir sinyal sistemi. Burada bir problem var demek. Ama bu kadar da basite indirgenebilecek bir şey değil. Kronik ağrılar, akut ağrılar yani yeni başlayan kısa süreli geçici ağrılar olabildiği gibi kronik ağrı dediğimiz çok uzun süre seyreden, yıllarca kişiyle birlikte onun yaşam kalitesini etkileyen kronik ağrı dediğimiz bir ağrı tipi de var. Ben biraz daha kronik ağrılardan bahsedeceğim. Çünkü akut ağrıları işte ağrı kesicilerle, çok basit yöntemlerle bazen bekleyerek bile çözebiliyoruz. Ama kronik ağrılar gerçekten multidisipliner yani pek çok branşça birlikte karar verilmesi veya pek çok branş alanı ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir konu. Neden? Bu inflamatuar ağrılar dediğimiz veya travmatik ağrılar dediğimiz kabaca iki bölüme ayrılabilir. İnflamatuar ağrılar vücuttaki otoimmün sistem yani vücudun kendi kendine saldırdığı bazı hastalık grupları ile ilgili olabilir. Bu ne demek? Romatoloji gibi, romatolojik hastalıklar gibi, işte ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi belli eklemlerin böyle sabah katı, tutuk şeklinde kalkıldığı hastaların uzun yıllarca muzdarip olduğu ailesel geçişin olduğu bir hastalık grubu var. Burası beslenmeden inanılmaz derecede etkilenir çünkü gıdaların gerçekten inflamatuar yani iltihap yapıcı etkisi vardır ve bazı yaşam tarzındaki problemlerin işte ne bileyim alkol kullanımı gibi bazı problemlerden kaynaklı da bu türlü ağrılar artabiliyor. Buranın değerlendirilmesi çok daha farklı. Travmatik ağrılar dediğimiz işte bir spor kazası olabilir, bir trafik kazasına bağlı geçirilmiş bir basit bir hani bir yere çarpma sonucu da oluşabilecek kırıklara bağlı olarak gelişebilecek travmatik ağrılar da var. Buradaki düzenleme, doktorun buradaki bakış açısı çok daha farklı olabiliyor. Bazen de çok nedeni bilinmeyen, çoklu faktörlerden kaynaklanan fibromiyalji tarzı ağrılar var. Burada da yine değerlendirilme tamamen bambaşka bir alan ile oluyor. Burada daha çok psikolojik etmenler devreye giriyor veya işte yine her zaman dediğim gibi vücutta eksik vitamin, minerallerin değerlendirilmesi, laboratuvarın değerlendirilmesi gerçekten büyük önem taşıyor. Şimdi inflamatuar hastalıklarda çoğunlukla kullandığımız yöntemler yaşam tarzı değişikliği, beslenmenin düzeltilmesi. Ciddi olarak doğru besinleri kullandığımızda, doğru takviyeleri kullandığımızda ve kişi kendini iyi tanıdığı zaman yani süt ürünleri benim gerçekten eklemlerimde ağrı yapıyor diyebiliyor hastalar bir eliminasyon diyetinden sonra tekrar bir işte süt ürününü açtığımızda hocam evet tetikleyicim benim peynirmiş diyebiliyor. Ondan dolayı biraz mesafe koyduğunda yol alabiliyor. Burada ozon tedavisi de çok güzel kişilerde vücudun iç iltihabının söndürülmesi için çok güzel bir yöntem. Biliyorsunuz ozon tedavisini vücudu oksijenlendirdiğimiz bir tedavi. Vücuttaki oluşan pek çok iltihabi odak kurutulduğu için gerçekten büyük bir yarar sağlanabiliyor. Ama dediğim gibi uzun vadeli kendine ne iyi gelip gelmediğini hasta bilecek ve bu süreci ömrü boyunca yönetecek. Bu grup böyle. Travmatik ağrılarla ilgili olarak işte yaşa bağlı dejeneratif hastalıklar da devreye girebiliyor burada. Hani 60 yaşına gelmiş hem
İşte mesela bir kadın hasta üzerinden gidelim. Hem çok fazla kilosu var, hem dediğim gibi yaş var. Biraz da çok iyi bakmamış olabiliyor eklemlerine. İşte mesela dizlerde kireçlenme başlamış. Ciddi derecede ağrıları var. Yani bu türlü hastalarda multidisipliner yaklaşmak yine çok önemli. Ne yapacağız? Kilosunu verecek hasta. İşte iştah kapatma yöntemleriyle uzun vadeye hizmet etmek istiyorsak o kilo gidecek bir. İkincisi, yenileyici tedavi yöntemleri kullanılabilir. İşte proloterapi gibi diz içine enjeksiyon yaptığımız, dextroz enjeksiyonu yaptığımız veya işte PRP gibi, yeri gelir hyaluronik asit gibi bir takım durumuna göre, dizin eklemin durumuna göre enjeksiyon yaptığımız durumlar olabilir. Aynı zamanda yine biraz daha genç bir hasta olsaydı, bu örnek üzerinden gidiyorum, işte 40'lı 50'li yaşlarda veya 20'li 30'lu yaşlarda biraz daha rejeneratif tıp dediğimiz kök hücre tedavileri, egzozom tedavileri de devreye konulabilir. Kanser geçmişi varsa kişinin daha kök hücre değil de egzozoma yönlendirilebilir. Bu türlü yenileyici tedavilerden de kişiler fayda görürler. Üstelik de güzel yanı, rejeneratif tedavilerin zaman geçtikçe daha etkisini katlaması ihtimali daha kuvvetlidir. Bu da sevdiğimiz etkilerinden bir tanesi. Bunun dışında fibromiyalji tarzı psikolojik durumlara bağlı olan ağrı grupları var. Yani bu sadece sırt ağrısı olarak düşünmeyin. Birkaç tane semptomun bir arada görüldüğü, hocam çokça görüyorsunuzdur kliniklerde de. Nasıl? Kişi aynı zamanda uyku bozukluğu yaşıyor. Aynı zamanda iştahla ilgili, kilo alıp vermeyle ilgili sorunları var. Yine beslenme sorunlu, uyku kalitesi ve psikolojik durum sorunlu. Bağırsaklar sorunlu. Her strese girdiği zaman bağırsaklar ciddi derecede etkileniyor. Ve bazen sırt ağrısı, bazen baş ağrısı, yaygın vücutta gezici ağrılar şeklinde tarif edebileceğimiz bir durum aslında. Kadınlarda maalesef daha sık görülüyor ve mükemmeliyetçi kişiliklerde daha fazla gördüğümüz bir durum bu. Birkaç tedavi yöntemini birlikte kullanmakta fayda var. Burada ne yapılabilir? Yine geleneksel yöntemlerden, hacamattan çok fayda sağlıyor kişiler. Kaslar bir gevşediği için küçük çiziklerle hem toksin atmış oluyor, bir detoks yapmış oluyor. Hem de kaslar çok gevşediği için sırt ağrılarını geçici olarak yönetebiliyor. Ama bunu ben biraz daha kalıcı hale nasıl getirebilirim diye arayışta olan kişilere tabii ki bunu bir durum yönetimi olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ozon terapileriyle vücut daha fazla atması gereken yükü atarak, oksijenlenerek çok daha iyi bir hale getirebiliyor ağrılarını. Uykusu bu şekilde düzenlenebiliyor. Ama benim en önem verdiğim ve gerçekten her hastalık grubunda muhakkak değinilmesi gereken alan psikolojik alan. Yani yaşam tarzını, bakış açısını değiştirmediği müddetçe o ağrılara maalesef ki sürekli olarak maruz kalıyor. Günlük yaşamında neleri değiştirmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Ben burada da yine akupunkturdan, titreşim tıbbından faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten fibromiyajinin tıbbi tedavisinde ne vardır? Hep böyle bir SSRI dediğimiz ilaç grupları vardır. Serotonini artıracak. Fibromiyalji grubunda da yine ruhsal alanı eğer kontrol edebilirseniz, bir çeşit dengelenme getirebilirseniz ağrılarda çok büyük bir yol alabileceğinizi size söyleyebilirim. Peki şimdi hocam, hacamattan, ozondan, akupunkturdan bahsettik. Hani geleneksel tamamlayıcı yöntemlerden. Peki hangi tedavi yöntemleri, hangi tür ağrılarda nasıl kullanılır, neye göre karar verilir? Görüntüleme yöntemleri, kişinin MR'ı, muayenesi, belki bir röntgeni, hani orada bir kırık mı var, travma mı var, ödem mi var veya hani hiçbir şey yok, kişi bir yere kanalize mi ediyor ağrısını, hani bütün bunları anlamada çoklu bir değerlendirme gerekiyor. Ama az önce anlattığım gibi hastalık gruplarına göre tedavi modaliteleri değişiyor. Yani gerçekten ağrıda çok yönlü düşünmek zorundayız. Bazı işte daha genç hastalarda kök hücre yöntemlerini, egzozom gibi daha rejeneratif yöntemleri değerlendirmek
değerlendirmekte fayda var. Daha yaşı ileri hastalarda vücudunu tamir ede bir yol almanız, hatta bu sürecin biraz uzayabileceğini kişiye aktarmanız gerekmekte. Bazı ağrılar gerçekten geçer. Yani travmatik bir ağrıdır, yeni başlamıştır. Birkaç enjeksiyon yöntemiyle yol alabileceğinizi söyleyebiliriz. İşte bazı tecrübelerimize dayanarak, ama bazı hastalıklarda, bazı ağrılarda biz bunu yöneteceğiz dediğimiz gruplar vardır. Dediğim gibi burada da yönetimi işte yaşam tarzımıza, hayata bakış açımıza, ara ara vücudumuzu ozon terapiler, glutatyon terapiler, belki dediğim gibi enjeksiyon yöntemleriyle destekleyerek bazen de yönetmemiz gerekecek. Bu şekilde yeterli olur diye düşünüyorum. Yani kısaca aslında ağrı yönetiminin tek bir yerde toplamak mümkün değil. Nedeni bulmak, nedene yönelik olarak da ilgili branşlardan da faydalanarak koordine ortadan kaldırmak lazım Yani diye düşünüyorum. kesinlikle hocam, siz zaten cerrahsınız. Bu konuda hani pek çok hasta deneyiminiz de vardır. Şimdi bazı hastalar tam tamına cerrahiliktir. Yani o yırtık menisküs hasarının tamir edilmesi gerekir. Yani burada ortopedisten yardım alırsınız. Bazı hastalar işte gerçekten ağrısını psikolojik olarak bir yere lokalize ediyordur. Psikologdan da destek almak gerekebilir. Bazı hastalar işte fizik tedavinin, manuel terapinin alanına girebilir. Bunu dediğim gibi böyle kök nedeni bulup ona göre bir tedavi planı oluşturup nasıl yöneteceğimizi doktorun hastaya güvenerek, aslında doktorla işbirliği yaparak bir yol yürüyeceğini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok Ben teşekkür teşekkür ediyoruz ederim. değerli bilgileriniz için. 8'de Sağlık'ta konuğumuz uzman aile ve GETAT hekimi, uzman doktor Esin Doğruydu. Kendisiyle ağrı ve ağrı yönetimini konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.